Herkese merhaba, ben Lale Çorumlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muffin yapıyorum ama tezgahımdan ve benden de anlayacağınız üzere limonlu muffin yapıyorum. Aslında muffin mi, cupcake mi, yani hangi kategoriye sokacağıma çok karar veremedim ama ben muffin demek istedim. Şaka yapıyorum, sadece ben demek istedim diye değil. Şöyle ki, yani muffin ile cupcake arasında aslında bazı farklar var. Cupcake bir tür kek, adından da anlaşılacağı üzere. Muffin bir tür ekmek, o yüzden cupcake'ten biraz daha tok. Böyle pofidik ama yine de biraz daha tok diyebiliriz muffin için. Bir de yapım aşamasında bir iki ufak farklılığı var muffin ile cupcake arasında. Ben işte o birkaç farklılıktan dolayı bugün limonlu muffin yapıyorum. Hemen malzemelere geçelim. 4'te 3 su bardağı kadar sütüm var. Yine 4'te 3 su bardağı kadar sıvı yağ. Bir tane limonun kabukları, bunları rendeledim. Bunu içi için kullanacağım. 4 tane yumurtam var. Yine 4'te 3 su bardağı kadar şeker kullanacağım. En son onu böyle ıslatacağız. Güzel limonlu bir sosla ıslatacağız. Onun için de 2 dolu yemek kaşığı pudra şekeri kullanacağım. 2 tane limonum var. Limonun bir tanesi içi için, diğer bir tanesi de en son kullanacağım sosu için. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanacağım. O böyle biraz daha tok olmasını sağlayacak. 1 paket pudra şekeri ve 1 paket de vanilya kullanacağım. Bu malzemelerin hepsine videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabileceksiniz. Ayrıca benim blogumda lalecorum.com'da da olacak. Malzemeler ve tarif de olacak. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle ben şekeri ve yumurtaları çırpacağım. Bu zaten kekin de genel olarak ilk yaptığımız aşaması. Fazla ses çıkıyor, özür diliyorum. Yumurtalarımı kırıyorum. Ardından şekerimi ekleyeceğim. Muffinde şöyle bir farklılık var. Aslında sıvı malzemeler ve kuru malzemeler, eyvah içine düşüyorum. Sıvı malzemeleri ve kuru malzemeleri ayrı ayrı karıştırıp sonra eklemek gerekiyor. Ve ekledikten sonra, kuru malzemeleri ekledikten sonra hiçbir çırpma işlemi gerçekleştirmiyoruz. Muffinde mikserle çırpmıyoruz yani. Sadece spatula yardımıyla şöyle bir harmanlıyoruz. Bir fark da kek hamurundan biraz daha yoğun diyebiliriz. Biraz daha tok demiştim ya. Ondan dolayı böyle akışkanlığı biraz daha az kek hamuruna göre. Ben şimdi yumurtalarımı, 4 tane yumurtamı kırdım ve şekerimi ekliyorum. Yine bunları güzelce şekerin erimesini istiyorum. O yüzden burada bir farklılık yok. Güzelce çırpacağım. Şimdi diğer sıvı malzemelerimi ekliyorum karışımıma. Sıvı yağım vardı biraz. 4'te 3 su bardağı kadar da sütüm vardı. Onu da ekliyorum. Bu arada ufak bir araştırma yaparken öğrendiğim muffin ile cupcake arasındaki bir fark da cupcake Amerikan, muffin İngiliz kökenliymiş. Farklarından bir tanesi bu da. Şimdi yoğurdumu ve limon kabuklarımı da ekleyeceğim. Bir de yoğurt ve süt arasında bir çekişme var kekle ilgili. Kek en güzel yoğurttan mı olur, sütten mi olur diye. Onda henüz hangisini, yani genelde süt kullanılıyor ama hangisinin galip geldiğini bilmiyorum. Aslında eskiler, böyle anneannem falan ben hatırlıyorum, keki hep yoğurttan yapardı. Süt çok fazla kullandığını hatırlamıyorum mesela. Onunla ilgili de yakın zamanda çok derin bir araştırma yapacağım, paylaşacağım sizinle. Yoğurdumu ekledim, şimdi limon kabuklarımı ekliyorum. Bir tane limonu rendelemiştim kabuklarını. Rendelerken dikkat ederseniz şu beyaz kısımlarını çok almamaya çalışın. Sadece sarı kısımlarını rendelemeye çalışın. Yani bir kere rendeden geçirip bir tarafını bırakın. Aynı tarafı tekrar rendeden geçirmeyin. Çünkü o böyle bir acılık verecektir beyaz kısımlar. Şimdi sıvı karışımıma limonları ekledim. Şimdi bunları da çırpacağım. Malzemelerim tamam. Hepsini çırptım. Şimdi bu aşamadan sonra artık mikser kullanmak istemiyorum. O yüzden burada 2,5-3 su bardağı kadar unum var. Ama benim yine un kavanozum yanımda. Çünkü yine kestiremiyorum baştan ne kadar alacağımı.
büyük ihtimalle bunun tamamını alacaktır diye tahmin ettiğim için vanilyayı ve kabartma tozunu burada ekleyeceğim. Ve şöyle tüm kuru malzemeleri bir harmanlayacağım. Harmanlayarak ekleyeceğim. Ve kuru malzemeleri ekledikten sonra da mikserle hiçbir çırpma işlemi gerçekleştirmeyeceğim. Şimdi bundan sonrasını spatula ile karıştırarak yapacağım. Sadece alttan yukarı doğru unu yedireceğim. Muffinin bu arada sadece tatlı değil, cupcake gibi muffinin tuzlu çeşitleri de var. Zaten bir ekmek türü olduğunu söylemiştim. Tuzlu çeşitleri de yapılıyor. Yani meyvelisinden zeytinlisine onun lezzet yelpazesi çok geniş. Bunu yedirdim ama biraz daha un alacak. Bahsettiğim gibi koyu bir kıvam istiyorum. Kek hamurundan biraz daha koyu bir kıvam istiyorum çünkü. Biraz daha un ekleyeceğim ben. Yine tarif kısmında, videonun altındaki açıklama bölümünde ve blog kısmında malzemelerden bahsedeceğimi söylemiştim. Tam olarak ne kadar un kullandığımı orada yazacağım. Şu an bir yarım bardak kadar ekledim sadece. Benim karışımım şu anda hazır. Çok tatlı yapacağım için, tuzlu muffin olmayacağı için böyle biraz da pufuduk olmasını istiyorum. O yüzden biraz koyu bir kıvamda bıraktım. Çok da koyu olmasını istemiyorum o yüzden. Şimdi unumu da kaldırıyorum. Unumla da işim bitti. Şimdi artık muffin kalıplarını da yapacağım ve onlara koyabilirim. Şöyle ki bu kağıtlarda yapacağım ben. Bu kağıtları kullanmazsanız, yani daha doğrusu bu kalıbı kullanmazsanız, sadece kağıtları düz bir tepsiye dizerseniz yayılacaktır. Yani yukarı doğru kabarmayacak, yayılacaktır. O yüzden şöyle bir kalıp kullanmanız önemli. Sadece bunu kullanabilirsiniz bu arada. Bunu yağlayıp kağıt koymadan da yapabilirsiniz. Güzel yağlayıp unlarsanız kolay çıkar, sorun olmaz. Ama ben kağıt koyacağım bugün. Ve bunlara bu muffin karışımımı güzelce dağıtacağım. Dikkat etmeniz gereken bir şey de ağzına kadar çok doldurmamaya özen gösterin. Çünkü biraz da kabarma payı bırakın. Şekilleri çok bozuk olmasın. Bir fark da muffin ile cupcake arasında. Muffinin şekli ekmek olduğu için böyle çok düzgün olmasına gerek yokmuş. Böyle kabarık, işte bir tarafı yamuk, bir tarafı kabarık. Hatta öyle olanlar daha makbulmuş. Muffinlerim fırına gitmek için hazırlar. Onları çok güzel dağıttım. Bu 12 tane, evet 12 tane aldı. Daha fazla almadı. Biraz daha kaldı. Onu kesinlikle ziyan etmeyeceğim. Şöyle onu da ufak bir kalıbımı, şimdi yağlamadığım için almıyorum. Bunu yağlayacağım, unlayacağım. Kalanını da buna aktaracağım. Kalan muffin karışımımı. Şimdi ben bunu fırına götürüyorum. Muffinler önceden ısıttığım 170 derecelik fırında böyle bir 30 dakika, 35 dakika kadar pişecek. Biraz da fırınıza göre bu değişebilir. Kontrol olarak pişirirseniz yararlı olacaktır. Ben şimdi bunları önceden ısıttığım fırınıma atıyorum. Limonlu muffinlerim şimdi fırından çıktı. Çok da güzel kabarmışlar. Böyle çatlamış hatta üstleri. Ben şimdi o çatlak yerlerinden onlara çok güzel bir sos yapacağım. Güzel nemlendireceğim. Şöyle de göstermek istiyorum hepsini. Nefis oldular. Nefis kokuyorlar. Mutfağım yine nefis koktu. Hemen sosuna geçiyorum ben. Bunları alıyorum. Hem o arada bunların böyle muffinlerimin ilk sıcağı gitmiş olacak. Çünkü bu ilk sıcağı varken üzerlerine sos dökmek istemiyorum. Üzerine sos yapmak için 2 yemek kaşığı kadar pudra şekerim vardı. Bir tane de limon sıkacağım. Bunlar kullandığım limonlar.
Bir tane de üzerine limon sıkacağım ve onu güzelce çırpacağım. Bir pişirmeyeceğim, pişirme işlemi yapmayacağım. İsterseniz bunu nişastalı yapabilirsiniz. Nişastalı yapıp pişirirseniz de üzerine güzel bir sos olacaktır. Ben bugün pişirmeden bir sos yapıyorum. Bir tane limonumu güzelce sıkıyorum. Ve onu pudra şekeriyle güzelce karıştıracağım. Güzelce çırpacağım. Sonra onu hepsinin üzerine tek tek gezdireceğim. Şöyle aktardım. Bir tel çırpıcıya ihtiyacım var. Güzelce şu an çırpacağım. İyice pudra şekerinin içinde erimesini istiyorum. Bu muffinlerin üzerinde böyle nemli nemli yapacak. Ve güzel bir ekşilik de verecek. İçinde zaten limon var. Bununla birlikte böyle ferah, fresh bir tat olacak. Bu arada isterseniz üzerine kremalı, krem şantili süsler de yapabilirsiniz. Tabii o zaman artık muffin değil, cupcake'e dönüyor. Yani biraz süslendiği zaman cupcake halini alıyor. Güzelce çırptım. Köpürdü. İsterseniz bu arada bunun içine de 1-2 yemek kaşığı kadar krema koyabilirsiniz. Krema ile çırpabilirsiniz. O zaman da böyle daha yoğun bir sos olacaktır. Ben şimdi bir kaşık alacağım. Burada bir kaşık göremedim. Hemen kaşığımı alıp geliyorum. Ve muffinlerimi güzelce sosluyorum. Şöyle önüme aldım. Limonlu muffinlerim hazır. Ben onları biraz böyle soğumaları ve limonlu sosu çekmeleri için bekleyeceğim. Ondan sonra servis yapacağım. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa videonun altındaki yorum bölümünde sorabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun, hoşça kalın.